Türkiye'deki hukuk mahkemelerinde görülen davaların ne kadarının miras anlaşmazlıklarından kaynaklandığını biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı'nın verilerine bir veri analisti olarak baktığımda gördüğüm rakam beni şok etti. Bu sadece bir istatistik değil, bunlar komşularımızın, arkadaşlarımızın, belki de kendi ailemizin yaşadığı yıllar süren yıpratıcı süreçlerin ve dağılan ilişkilerin hikayesi. 15 yıl boyunca acil serviste ve ambulanslarda çalışırken hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu ilk elden gördüm. Bir an her şey yolundayken bir sonraki an aileler en zor kararlarla baş başa kalabiliyordu. Şimdi verilerin başında finansal geleceğimizi planlamanın da tıpkı sağlığımıza dikkat etmek gibi ne kadar kritik olduğunu anlıyorum. Bu videoda karmaşık görünen miras planlamasını birlikte adım adım basitleştireceğiz ve sevdiklerimizi nasıl koruyabileceğimizi öğreneceğiz. Peki nedir bu miras planlaması? Çoğumuzun aklına hemen vasiyetname geliyor ama aslında çok daha fazlası. Sahip olduğunuz her şeyin, eviniz, arabanız, birikimleriniz, hatta dijital varlıklarınızın sizden sonra kime, ne zaman ve nasıl aktarılacağının yol haritasını çizmektir. Eğer bir planınız yoksa ne olur? İşte kritik nokta burası. Eğer siz bir plan yapmazsanız, devletin sizin için yaptığı bir plan var. Medeni kanun. Ve kanun, varlıklarınızı yasal mirasçılar arasında standart paylara göre dağıtır. Bu durum sizin özel isteklerinizle örtüşmeyebilir. Belki de size yıllarca destek olmuş bir arkadaşınıza bir hatıra bırakmak veya bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmak istiyorsunuz. Plansız bu mümkün değil. En önemlisi, net bir plan, aile içi anlaşmazlıkları en baştan önler. Acil servisteki tecrübelerimden biliyorum ki en zor anlarda aileleri bir arada tutan şeylerden biri belirsizliğin olmamasıdır. Net bir plan bu belirsizliği ortadan kaldırır ve yaz sürecinde ek bir yük olmaktan çıkar. Planlamanın temel taşı vasiyetnamedir. Türkiye'de 3 tür vasiyetname var. Gelin hızlıca bakalım. Birincisi el yazılı vasiyetname. Baştan sona sizin el yazınızla olmalı, tarih ve imza içermeli. Pratik ama kaybolma, tahrif edilme ve hukuki eksiklikler riskleri taşıyor. İkincisi sözlü vasiyetname. Sadece savaş, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda geçerli ve şartları çok ağır. Yani günlük hayatta bir seçenek değil. Ve üçüncüsü, benim de kendi ailem için tercih ettiğim ve şiddetle tavsiye ettiğim yol resmi vasiyetname. Noter huzurunda 2 tanık eşliğinde yapılır. Evet, bir noter masrafı var ama inanın bana 10 yılların birikimini ve ailenizin huzurunu korumak için yapılan bu küçük yatırım, gelecekteki potansiyel dava masraflarının ve manevi yıkımın yanında bir hiç kalır. Noter, hukuki geçerliliği denetler ve sizin akli melekelerinizin yerinde olduğunu teyit eder. Bu, gelecekteki itirazların önünü kesen en sağlam kaledir. Ama dikkat! Mirasınızın tamamını istediğiniz kişiye bırakamazsınız. Kanun en yakınlarınızı saklı pay ile korur. Yani çocuklarınız, eşiniz, anne ve babanızın mirastan tamamen mahrum bırakılamayacakları bir yasal payı vardır. Bu oranları bilerek planlama yapmak çok önemli. Geldik en korkutucu kelimeye, vergi. Evet, Türkiye'de miras yoluyla elde edilen varlıklar veraset ve intikal vergisine tabi. Ama panik yapmayın. Vergi planlaması vergiden kaçınmak değildir, yasal haklarınızı kullanarak yükü optimize etmektir. Birincisi, her yıl devletin belirlediği bir istisna tutarı var. Mirasınız bu tutarın altındaysa vergi ödemezsiniz. Bu tutar aşıldığındaysa aşan kısım üzerinden mirasın büyüklüğüne göre artan oranlarda vergi alınır. Peki bu yükü hafifletmek için ne yapabiliriz? Birkaç yasal yöntem var. Birincisi, sağlığınızda hibe yapmak. Varlıklarınızı hayattayken sevdiklerinize bağışlayabilirsiniz. Bunun da kendi istisna tutarı var. Bu yöntemi yıllara yayarak vergi yükünü önemli ölçüde azaltmak mümkün. İkincisi, hayat sigortası. Hayat sigortasından gelen tazminatlar genellikle bu vergiden muaftır. Bu, geride kalanlara vergi borcunu ödemeleri için anında likidite sağlar. Üçüncüsü, eğitim ve sağlık harcamaları. Çocuklarınızın veya torunlarınızın eğitim masraflarını doğrudan okula ödemeniz, teknik olarak onlara yapılmış bir bağış sayılmaz ve vergiden muaftır. Unutmayın, beyanname vermek için yasal süreler var. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmişse 4 ay içinde beyanname vermeniz gerekiyor. Bu süreyi kaçırmak gereksiz cezalara yol açar. Toparlayacak olursak, birincisi plan yapın. Eğer sizin bir planınız yoksa, devletin sizin için bir planı olduğunu unutmayın.
İkincisi, resmi vasiyetnameyi seçin. Aile huzuru ve hukuki güvence için en sağlam yol noterdir. Üçüncüsü, vergiyi optimize edin. Yasal haklarınızı öğrenerek vergi yükünü hafifletebilirsiniz. Dördüncüsü, güncel kalın. Vasiyetnameniz yaşayan bir belgedir. Evlilik, boşanma, doğum gibi önemli olaylardan sonra güncellemeyi unutmayın. Ve elbette bu anlattıklarım bir başlangıç noktası. Her ailenin durumu farklı. Bu yüzden profesyonel bir destek almak en doğrusu. Miras planlaması ölüm hakkında konuşmak değildir. Bu hayatı ve sevdiklerinizi ne kadar önemsediğinizi göstermektir. Bu emeğinizin ve değerlerinizin sizden sonra da yaşamaya devam etmesini sağlamaktır. Bugün atacağınız küçücük bir adım gelecekte ailenizi çok büyük yüklerden kurtarabilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Finansal okuryazarlık yolculuğumuzda daha fazla içerik için kanalıma abone olun. Yorumlarda bana yazın. Bu konuda atacağınız ilk adım ne olacak? Bir araştırma yapmak mı? Bir profesyonelden randevu almak mı? Hadi bu yolculuğa birlikte başlayalım.